Merhaba sevgili dostlar. Bugün kişilik nedir, nasıl oluşur ve birer anne baba olarak bu kişilik oluşumu sürecine katkılarınız nasıl olabilir ve en önemlisi neler yapmamalısınız üzerine konuşacağız. Öncelikle kişiliğin bir tanımını yapalım ki bu videoyu izleyen herkesin aklında bir kişilik fenomeni oluşsun. Kişilik, bireye özgü niteliklerin, bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü olarak tanımlayabiliriz. Birazdan anne baba olarak neler yapıp neler yapmamanız gereken konuları ele alacağız. Bu konu çocuğunuz için çok önemli. O yüzden sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Eğitim videosuna geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ediyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Tüm bireyler kişilik özelliklerini çocukluktan itibaren kendisi için önemli olan yakınında bulunan büyüklerinden etkilenerek öğrenir. Yani birçok çocuk için kişilik oluşumu anne babasıyla başlıyor. O yüzden maksimum dikkat göstermeniz gerekiyor bu konuya. Kişilik doğar doğmaz edinilmez. Çocuklar çevreleriyle etkileşimleri sonucunda neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda bir fikir edinirler ve kişiliklerini geliştirmeye başlarlar. Bazen farkında olarak, bazen farkında olmadan anne babamızın yaptığı davranışları bizler aynı şekilde devam ettiriyoruz. Bazen de değiştiriyoruz. Anne babanın davranışlarının taklit edilmesi, anne babanın sözlü veya sözsüz mesajları, otorite konumundaki kişilerin davranış ve mesajları, çevre, toplum, gelenekler, çocuğun öğrendiği tüm değerler ve kurallar çocukların kişiliğini etkiler. Kişiliği oluşturan etmenleri 3 ana başlık altında değerlendirebiliriz. 1. Kalıtım, yani çocuğunuza verdiğiniz genetik kodlar. 2. Sosyal kültürel çevre. 3. Fizyolojik etmenler. Bugünkü konumuz ise sosyo-kültürel çevrenin başlangıcı olan aile ortamı olacak. Genellikle anne babalar çocuklarıyla konuşurken kendi duygularında, ihtiyaçlarından bahsetmezler. Bunun yerine öğüt verirler ya da düşüncelerinden bahsederler. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar kendilerine öğüt verilmesinden hoşlanmazlar. Şunu asla unutmayın. İletişim karşılıklı olarak birbirini anlama sanatıdır. Çocuğunuzu anlamadan onlara kalıp yargılar ile öğüt verirseniz aranızdaki diyalog monoloğa dönüşür. Böyle olursa da çocuğunuza söylediğiniz her şey bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Çocuğunuzla konuşurken anne baba olarak kendi duygularınızı ve ihtiyaçlarınızı ifade etmelisiniz. Hangi konu hakkında konuşuyor olursanız olun, çocuklarınızın düşüncelerini sorun. Yani onları anlamaya gayret edin. Eğer öğüt, öneri verecekseniz önce çocuğunuzun bunu isteyip istemediğini sormalısınız. Çocuğunuz öğüt almayı istese bile doğrudan öneri yerine içinde kıssadan hisse olan öykülerden yararlanmalısınız. Bu sizin verdiğiniz öneriyi daha akılda kalıcı yapacaktır ve etkisinin daha fazla olacağını aklınızdan çıkarmayın. Anne baba olarak çocukların kişilik gelişiminde ebeveyn rolünüzü doğru kullanmak son derece önemlidir. Hayatın her yerinde kurallar vardır. Ülkelerde yer alan kurallar anayasayla, okullarda ve kurumlarda yer alan kurallar yönetmeliklerle belirleniyor. Zaten kuralsız bir dünya düşünülemez. Kurallar olmazsa kaos meydana gelir. Peki ev içinde belirlenen kurallar için birer anne baba olarak nasıl bir rol oynamalısınız? Öncelikle evin kurallarını çocuğunuzla birlikte tespit etmelisiniz. Bu kurallar ve sınırlamalar açık ve net bir ifadeyle belirlenmelidir. Kuralların içindeki sınırlar ve izinler belirlenmeli. Yani çocuğunuz neler yapabileceğinin farkında olmalıdır. Bu süreçte çocuklarınızın yer yer kural dışına çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Sergiledikleri olumsuz davranışta lütfen çocuğunuzun kişiliğine değil, yapılan davranışa odaklanın. Onu anlamaya gayret gösterin. Kuralların nedenlerini açıklayarak onların mantığına hitap etmeye çalışın. Aile içinde alınan kurallara anne baba olarak sizin de uymanız çok önemli. Aldığınız kurallara uygun, tutarlı ve kararlı davranışlar göstermelisiniz. Kişilik oluşumunda cezalar hiç
hiçbir zaman sizlere fayda sağlamaz. İstenmeyen davranışta anlık bir duraksama yaşanır ama sona ermez. O yüzden cezalar yerine olumlu disiplin yöntemlerini kullanabilirsiniz. Olumlu disiplin yöntemlerinin başında sizlerin çocuklarınıza olumlu örnek olmanız gelir. Küçük yaştan itibaren günlük rutininize faydalı etkinlikler yerleştirirseniz bir süre sonra bunların iyi alışkanlıklara dönüştüğünü fark edebilirsiniz. İstenmeyen davranışa yönelik nedenini anlatan önleyici açıklamalar yapmak, istenmeyen davranış ortaya çıkmadan sizi kurtaracaktır. Olumlu davranış geliştirme sürecinde çocuğunuza güven vermek, onu teşvik ve takdir etmek çok önemlidir. Bu üçünü hayatınızın en orta noktasına koymalısınız. Bu demek değildir ki çocuğunuzun her şeyi yapmasına müsaade edin. Yeri geldiğinde hayır diyebilmeyi ve sınır koymayı bilin. İstenmeyen davranışın nedenini ve sonuçlarını açıklayarak o davranışa dair çocuğunuzda farkındalık oluşturun. İstenmeyen davranış meydana gelirse bile ilk başlarda görmezden gelinmeli ve o davranış hakkında yorum yapılmadan olumlu davranışları takdir edilmelidir. Takdir edilen davranışlarımız bizi iyi hissettirir. Uygun yapılmayan eleştiriler ise bize kötü hissettirir. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar eleştirildiğinde hemen savunmaya geçerler. Kendileriyle ilgili eleştirileri kabullenmek istemezler. Eleştirilecek olan çocuklarımızın kişilikleri değil, onların isteyerek veya istemeyerek yaptıkları davranışlar olmalı. Şimdi küçük bir test yapalım isterseniz. Yaramaz birisin. Kardeşine vurmandan hoşlanmıyorum. Hangisi çocuğunuzun kişiliğine, hangisi davranışa yönelik sizce? Yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Ayrıca bunlara benzer kelimeler kullanıp kullanmadığınızı da yazabilirsiniz yorumlarda. Şimdi olumlu davranış geliştirme sürecinde sizin işinize yarayacak bir teknikten bahsetmek istiyorum. Sandviç tekniği. Mesela peynirli sandviç hazırladığımızı düşünelim. Nelere ihtiyacımız var? Sandviçin alt ve üst ekmeği. Sonra araya girecek olan peynir. Bu metafordaki ekmekler çocuğumuzun olumlu özelliklerini temsil ederken peynir çocuğumuzun yapmış olduğu istenmeyen davranışı temsil eder. Sizin yaklaşımınız da aynen böyle olmalı. Önce çocuğunuzun olumlu bir özelliğini söyleyin, sonra istenmeyen olumsuz davranışı eleştirin, sonunda da çocuğunuza ait olumlu bir özellik ile kapanış yapın. Peki aradaki peynir evresi nasıl olmalı? Yani nasıl eleştirmelisiniz? Eleştirilerinizin ölçütlerini ve sebep sonuç ilişkisini açıklamalısınız. Eleştiri kişiliğe değil, davranışa yönelik olmalı. Eleştiri için bir süre beklemek, yani yaşanan durumun sıcaklığının geçmesini beklemek faydalı olabilir. Çocuğunuzu hiçbir zaman grup önünde değil, tek başınayken eleştirin. Yapmış olduğunuz eleştirinin nedenini açıklamak, bu olumsuz davranışın size olan etkisini söylemek ve çocuğunuza da söz hakkı tanımak etkili olacaktır iletişiminizde. Eleştiri bu şekildeyken takdir nasıl olmalı? Standart takdir kelimeleri yerine kişiye özel takdir ifadeleri kullanabilirsiniz. Örneğin aferin yerine masayı toplaman hoşuma gidiyor. Takdir ederken hem kişiliği hem de davranışı anında takdir etmelisiniz. Örneğin senin gibi sportmen bir çocuğum olduğu için çok mutluyum. Ayrıca oynarken diğerlerinin canını acıtmaman çok hoşuma gidiyor gibi cümleleri kullanabilirsiniz. Hem grup önünde hem de tek başınayken takdir etmelisiniz. Takdirinin nedenini açıklayarak olumlu davranışın size olan etkisini, hissettiklerinizi söyleyebilirsiniz çocuğunuza. Örneğin oyuncaklarını topladığında ben toplamak zorunda kalmıyorum. Ev işlerini yapmaya vaktim kalıyor. Bu da beni mutlu ediyor şeklinde konuşabilirsiniz. Bugün kişilik gelişiminde anne baba ne yapmalı ve olumlu davranış geliştirmede nelere dikkat etmeli diye konuştuk. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İlginiz için teşekkür ederim. Bir sonraki görüşmemize dek sevgiyle kalın.